Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz Alp'cim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ve Fıtık Özel'deyiz. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan videoya. Bugün Wonder Man'i konuşacağız. Evet. Marvel'ın son dizisi Wonder Man. Marvel'la ilgili eleştirilerimizi yapmıştık daha önce. Buradan Doomsday'i konuştuğumuz trailerlarına baktığımız fıtığa gidebilirsiniz. Daredevil'a gidebilirsiniz. Bir başka evet. Fıtık Özel. Başka Fıtık Özel'imize ona gidebilirsiniz. Diğer videolarımızda hepinizi bekleriz. Hem reaksiyon içeriklerimiz hem podcast içeriklerimiz var. Evet Alp, nasılsın abi? İyiyim abi. Valla bu diziyi izledim, daha iyi oldum. %100 aynı Değil mi? fikrim. Yani gerçekten güzel bir sürpriz oldu. Yani Bana da biz ilk sürpriz fragmanı oldu. izlediğimizde Okey, garip bir olmuştu. şey geliyor demiştik. Hani iyi olur kötü olur ama farklı bir iş geleceği belliydi zaten. Gerçekten öyle de oldu abi. Bence de öyle oldu. Tamam, yine çıtır çerez bir dizi ama bence kalitesi asla değil. Gerçekten güzel oldu. Sen daha iyi sıralarsın. Değil mi yani top 3'üne? Top uçumu alırım ya. Değil mi? Top yani, uçumu alırım. Tamam, Yani- Loki WandaVision zaten çok iyi. Yer olarak top uçumu alırım çünkü Born Again'den daha tutarlı bir diziydi bence. Hem de daha Abi evet, keyifli bir bence de diziydi. yani. Ama ben en azından bir çıtır iyileşme ve bu tip bir şey izlememin olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle abi ya. Gerçekten böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. CJ'in bu kadar az kullanıldığı. Evet, daha böyle ayakları yere basan reel bir Evet. şeydi. Olan olaylar da kendi içinde ciddi de hissettiriyordu. Böyle keyifsiz değildi Aynen. hiçbir şey. Tabii ki baktığın zaman hani olayların büyüklüğü, evrenin durumunu falan düşündüğünde tabii ki çıtır çerez bir dizi olarak geçiyor. Evet. Ama keyifliydi yani. Ben izlerken çok eğlendim. Marvel seven ya da sevmeyen herkese tavsiye ediyorum. Yani. Bence de şeyden bağımsız. Yani 4 saat çok çıtır böyle Evet. tak 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 izleyebileceğiniz 4 bir şey. saat bile değil aslında. Yani kredisi falan zaten uzun sürüyor. Yani yaklaşık ya. Aynen. 4 saati bile bulmuyor aslında. Şimdi arkadaşlar biz sizin için tek tek konuşacağımız şeyleri maddeledik. Aşağı yukarı spoilersız böyle öneriyoruz size, yani keyifli buluyoruz biz diziyi. Prodüksiyon sürecimde genel Çok çerçeve- spoilerlık bir dizi de değil yani bence. Çok şey Katılırım olmuyor. buna. Buna Gerçekten katılırım. bir şey olmuyor. Yani bağımsız bir dizi zaten. Evrenle alakalı da çok bir şey olmuyor. Evet, şimdi öncelikle benim en çok dikkatimi çeken, büyük ihtimalle Alp'in en çok dikkatimi çeken. Bu dizinin yönetmenliği çok iyiydi. Abi evet. Kim yönetti? Destin Daniel Cretton. Nereden biliyoruz? Shang-Chi Shang-Chi'den ve biliyoruz. tabii ki de Brand New Day'in yeni yönetmeni benim karnımda kullanılıyor. Orada bir beat yaptı. Böyle bir beat attı. Brand New Day'den de çok ümitliyim. Hatta Brand New Day ile ilgili bir trivia vereyim burada. Hı. Jackie Chan de fight koreografilerinde biliyorsun ki görev alıyor şu anda. Hatta Evet. Jackie Chan'in ekibi de çalışıyor. Wonder Man'in çok sınırlı sayıdaki koreografileri ve çekim açıları düşünüldüğünde bence iyi bir iş çıkabilir bu konuda Brand New Day'den. Yani zaten Spider-Man gibi bir karakter için yani kamera açıları çok önemli abi. Çok değerli. John Watts'tan sonra Abi John Watts. her koşulda sövüyoruz adamı. Yani Ya o abi, swing o adam sahneleri nasıl- olsun, dövüş koreografileri olsun. Gerçekten çok büyük görsel şölen izleteceğine %100 inanıyorum şu ben an. de. Ya özellikle bir tane araba sahnesi vardı. Belki bulursak koyarım buraya. Böyle arabanın sol üstünden çekmiş kamera. Böyle araba yaklaşırken kamera da ona göre oynuyor. Böyle sizi reel bir perspektife sokuyor ve Hı. bence güzeldi yani. Birkaç sahnede öyle çok iyi şeyler vardı. Özellikle Simon'ın kendini çektiği mesela sahnelerde böyle kamera falan çok iyi duruyordu. Evet. Güzeldi, keyifliydi diye düşünüyorum. Ben yani en azından böyle kreatif yönetmenlerin Marvel bünyesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Kevin Feige bunun için çok geç kaldı. Abi bu kadar Ya Eternals'la aslında bunun şeyi yapılmıştı yani. Kimdi onun yönetmeni? Neydi kadın adı? Chol Zhao mu? Öyle bir şey. Şu anki Hamlet'in yönetmeni. Ha yani anladın mı? Hani o kadını da aldılar. İstedikleri feedback'i alamadılar. Yüksek Abi değil onda yani kadın, Eternals'ın şeyi. kadının bir suçu yok. Senaryo zayıf. Yani senaryo dağınıktı. Zayıf da değil. Düşündüğünde senaryo kötü değildi. Çok dağınıktı. Çok fazla şey anlatmaya çalışıyordu. İşte bu da kreatif işleri. Yani şey vurdu. Ket vurdu. Böyle düşünebiliriz. Abi oyunculuklara geçelim. Oyunculuklara geçelim. Ya oyunculuklar... Yani belki zayıf oyunculuk yoktu. yoktu. Sıfır. Figüranlar bile çok iyiydi. Özellikle abi kimi analım burada? Ben Kingsley. Kesinlikle abi. Ya zaten çok iyi bir oyuncu. Yani burada o şeyi karakterini de kurtardığı için neydi abi Trevor'ı? Abi şimdi şöyle düşünelim. Iron Man 3'te vardı bu. Bize Mandarin olarak tanıtılmıştı. Sonra Shang-Chi çıkmadan önce bize onun Mandarin olmadığını, onun rol yaptığını söylemişlerdi. Shang-Chi'de de izlemiştik. Küçük bir rolde gene işte Evet. bir tutuklanma bilmem falan. Ki Wonder Man'de öyle başlıyor yani Evet. düşündüğün zaman. Ama bunu çok güzel retconluyor. Güzel kurtarıyor yani. Abi işte her zaman bunu bahsediyorum. Bir karakteri iyi başlatamayabilirsin, iyi anlatamayabilirsin ama doğru senaryoyu doğru yerde yerleştirdiğinde o karakter çok değerli olur. Yani Wonder Man'in sonuna geldiğimizde hem Trevor hem Simon çok değerli bir yerde ve bizim merak ettiğimiz bir konumda kalıyor. Bence bu çok önemli bir detay yani. Bence de abi. Bir kişiyi daha öne çıkaracağım. Zlatko Boric'in karakteri. Evet. Zlatko Boric'in karakterinin aslında yönetmen değil de böyle tuhaf bir rolde Superman'de gene görüyorduk. İsrail çakması bir ülkenin Aynen. başında gözüküyordu. Ya abi Oradaki o- rolde çok minimaldi. Çok görmüyorduk. ya orada çok oyunculuğunu. overacting'ti ve oradaki şey birazcık böyle daha hani gevşek ol, rahat ol falan diye bence James adama Gunn. söylemişler. Evet, James Gunn bunu söylemiş ve orada karakter gerçekten çok kötüydü. Burada o gevşeklik de hafif ciddilik de o delilik de adama çok yakışmış. Evet, tam bir yönetmen. Değil mi ya? O şeyi çok iyi vermiş. Bak burada yönetmen demişken çok güzel, kimseyi
rencide etmeden, kimsenin başını ağrıtmayacak şekilde iyi bir sektör eleştirisi var. Yani oradaki şakalar falan da gerçekten güzeldi. Hani çok şey de kalmıyordu oradaki şakalar. Nasıl desem? Aga eğilme de şey çıkmadı az önce. Ne? Ha Eğildiğin pardon için. hocam pardon. Ne diyordum? Yani oradaki şakalar falan da çok yerli yerindeydi böyle. Hani ne çok böyle mainstream ne çok böyle kenarda köşede kalmış şakalardı. %100 aynı fikirdeyim. Ya onların dengesi çok iyiydi. Ne bileyim şey falan gerçekten çok iyi. Yani Joe Pantoliano'yu görmemiz falan. Onlar falan çok güzeldi. Ya orada bak mesela işte insanların birbirinden rol çalabileceğini ne güzel eleştirebiliyorlar. Evet. Yönetmenlerin deli olduğunu, tuhaf işler beklediğini eleştirebiliyorlar. Ya bu tip şeyler bence yapılmalı yani. Hani elbette ki ben bir Marvel işinden tutup işte bağımsız bir yönetmen kadar ya bir Sırpski film performansı bekleyemem tabii ki, anladın mı? Sistem eleştirisi olarak. Ama hani belli başlı şeylere ufak ufak değinse, bizi böyle birazcık da tatmin eden işler izlesek işte bu kadar keyiflenebiliyoruz Evet. yani. Çok büyük çaplı olmasına gerek yok. Onun dışında bence en büyük sektör eleştirisi kısmı Doorman bölümündeydi. İnsanların ona bakışının bir anda 7/24 değişmesi ve o karakterin dizinin bir bölümünde full bulunması çok iyiydi. Yani sanki Marvel daha önce yapmıştı bunu Werewolf by Night'la. Ya Marvel Special izliyormuş gibi hissettim Doorman bölümünü izlerken. Mesela tam bir bölüm ayrılmasına ne diyorsun? Aga çok iyi diyorum. Böyle olacaksa olsun. Değil mi? Yani çok da ekstra şey Aga olmadı bak zaten. böyle olacaksa olsun. Çünkü 3. bölümün sonunda Simon diyor ki Doorman yüzünden benim başıma bunlar geldi. Şimdi normalde Marvel dizileri ne yapıyor? Ironheart'ta, işte She-Hulk'ta, hatta Born Again'in bile belli kısmında bir karakter adı söylüyorlar. Karakter 10 saniye gözüküyor, kayboluyor. Yani sen onu izlerken diyorsun ki ben bunu gördüm ama bu neyime yaradı yani? Bunu atsan da pek bir şey değişmez diyorsun. Bu noktada Doorman bence hem ileride görürsek de aa diyeceksin. Ben bunun hikayesini izledim. Bu adam işte bir insanın kaybolmasına vesile oldu falan diyeceksin. Bence o tarz bir şey olmaz. Ama Bence olur yani. güzel bir mini karakterdi yani. Gerçekten Kesinlikle. güzeldi. Ha belki şu olabilir. Dorman'e dönüşüyor ya. O madde nasıl oraya geldi? Belki o bir yere bağlanabilir. Madde O demişken de açıklanmadı. hemen onu da geçelim. Ne Wonder Man'de ne Doorman'de doğrudan güç şeyini görmedik. Nasıl Evet. kazandıklarını görmedik. Ben bunu, hatta sen de bence öyle, birazcık açık bırakmalarının sebebinin mutantlık işi olduğunu ve MCU'nun 616'ya hani Secret Timeline'a bir şekilde bunu getireceklerini düşünüyorum ben. Çünkü Miss Marvel'le bunu yaptılar. Evet. İşte Wanda'nın çocukları mutasyon geni Aynen. bilmem Zaten ne Beast'i dendiler. gördük falan. Aynen. Ago ayrı. Ama o direkt farklı paralel evren yani. Öyle miydi o? Tabii ki. Tamam. Aga orada bayağı şeye ışınlanıyor. Onların Monica şeyine Rambeau. mi Aynen ışınlanıyor? oraya gidiyor. Okey öyledir. Who cares? Yani. Yani onu düşündüğünde bence güzeldi. Yani böyle mutantı da mutant diye gözümüze bastırmadılar. Hem de böyle bir şey olabilir dediler. Hem Wonder Man'in güçlerini böyle CG olarak çok minimal CGI kullanmışlar ama çok güzel Evet. yapmışlar. Yani, İyiydi bence de kesinlikle öyleydi. Ve burada bence yani şeye parmak basmak lazım. Ama buradaki olay şey değil. Sürekli güçlerini görelim. Orayı kırsın, burayı kırsın falan değil. Yani onların sebep olduğu şey önemli. %100. Yani anladın mı? Bu yani süper kahramanı süper kahraman yapan şey güçleri değil abi. Kozmik güçleri değil. Yani neydir abi? Empati kurabilmendir. Yani buradaki konu aslında çoğumuzun empati kuramayacağı bir konu şey itibariyle kağıt üstünde. Neden abi? Adam Hollywood'a girmeye çalışıyor falan. Ya kimin böyle bir hayatı var? Kimsenin yok neredeyse. Ama ortak olan ne orada? İşte ailesiyle yaşadığı sorun. İşte gelecek kaygısı. İşte ben yıllarca buna emek verdim. Karşılığını alamadım. İşte kardeşinden sürekli bir mobbing görmesi. Annesinin işte onu aman yavrum falan diye sürekli kollaması. Menajerinin ona baskı Aynen yapması. işte babasının artık olmaması falan. Babasıyla arasının iyi olup. Ya bunlar hepimizin yaşadığı şeyler. Yani zaten bunu önemli kılan da bu. Bence de. Ya çok bu iyi tarz söyledin. şeyler olmasa zaten bir derinliği olmayacak. Dizinin içi çok boş kalacak. Yani dizi kendi içinde kendini çok iyi pekiştiriyor bence konu itibariyle. Bence de. Ve ya ben dizi izlerken hatta fragmanı izlediğimde de bu gelmişti benim aklıma. Abi direkt aklıma oyunculuğunda itibariyle Matrix 4 gelmişti abi. Ya Ben onda da şey izlemedim. var ya Yahya var işte. Abi Matrix'te de ya tabii ki de bu ana konu değil. Ama Matrix'te de bu tarz bir metalaştırma vardı. Şey üstünden işte Matrix bir şirketmiş de işte aslında bu filmler yan ürünmüş de falan diye ekstra bir katman koymuşlardı kendilerince ki o bence yine fena olmayan bir kısmıydı o filmin. Ne kadar fiyasko olsa da. Bence bunu biraz ya bilinçli mi bilmiyorum ama ya bu oyuncu üstünden biraz kullanmışlardı gibi geldi. Abi O neden algı kullanmasınlar? Bunu Matrix'ten daha iyi yapıyor yani bence kesinlikle. Dediğim gibi %100 katılıyorum sana. Onun dışında şeye geçelim. Abi süper kahraman işlerini biz niye izliyoruz? Yani bu dünya düzeninde niye süper kahraman işlerini izliyoruz? Abi birazcık umut alma. Bir konu üstünde olumlu bir şey düşünebilme. İşte olumluluğu empoze etme noktasında bunu iyi yapabilen işlerde süper kahramanlar bu konuda çok etkili. Özellikle son 15 yıldır bayağı etkililer. Wonder Man de abi izlediğinde şu ana kadar hayatında beceremediği şeyi çok geç yaşında becerebilen
Ama bunu becerirken de çok büyük bir risk altına giren. Evet. Çok da riskli bir şey yapıyor zaten dizinin sonunda. Bunu bence dizi iyi yedirmişler abi. Bence İzlerken kesinlikle. adamın her an atılabileceğini hissediyorsun bir. Ki zaten hani bir kolpa vasıtasıyla da bu oluyor ya. Evet, aynen öyle. Yani o da güzel bir şey bence. Süper kahramanı canlandırırken süper kahraman olması da aslında hani Evet. o güçte hani o metalı katmanı dediğin gibi çok yerinde yani. Aynen. Bayağı iyi seçmişler. Bayağı yaratıcı bir şey aslında. Bayağı yaratıcı. Yani Bence de yaratıcı yani. tam hani aşina olduğumuz bir şey oradan buradan ama güzel bir şey var, uygulamışı Ki bu var. yaratıcılığı aynı şey mizahi yönünde de görüyoruz dizinin. Evet. Böyle düşündüğüm zaman işte o Joe Aynen. tekrardan işte sektörde rol çalması. İşte Ki Trevor'ın o da Matrix'te var. Ay. Mesela ilk filmde. Trevor'ın düşündüğünde sürekli yalan sıkması, insanların inanması. Evet. İşte sektördeki insanların direkt Netflix'ten hadi gel falan demesi. Onun dışında birkaç tane yönetmen adı geçti falan. Onlar da bayağı Evet, Nolan Christopher falan Nolan var. falan. Tarantino bir şeyler geçti. Bir de şuna da değineyim. Hani sektör eleştirisi dedin ya. Şey seçildikten sonra Simon böyle bir havalara falan giriyor. İşte şey yaptırtıyor. Yok Pastırma bacon istiyor, falan muzlu süt söylettiriyor. istiyor. Aynen. Sonra kadın şeye geldiğinde o bölüm Gazeteci. çok güzeldi bence. Gazeteci kadın geldiğinde yoklaması falan bir kendime çeki düzen vereyim şey falan gerçekten güzeldi. Ki orada fark ediyordu direkt hani olmadığını. Aynen. O kadının ya aslında çok ters köşe değil de Trevor'ın hayatını mahveden konuma getirmesi de bence güzeldi yani. Sonuç olarak onun kapısını o açıyordu. Evet, dolaylı olarak aslında oraya geldi. Ufak bir müziklerden Müzikler çok güzeldi abi. Bölüm sonlarında çalan müzikler falan gerçekten çok güzeldi. Bayağı iyiydi ya. abi diziydi. Bir tek şey eleştireceğim. Hı. Şimdi abi bak Borman'ı izledik. Wonder Man'i izledik. Hı hı. Gayet güzel karakterler. Trevor'ı da kurtardılar. Bence çok iyi de bir ark çizdiler. Hı hı. Abi gene dizinin bence yaptığı en kötü şey. Abi dizinin en Marvel olduğu nokta Wonder Man'in hapishaneye sızdığı yer. Evet. Bak orası düşündüğümden çok daha basitti. Hatta bir Çıkış noktası güzel. bak Adama yaklaşması falan o güzeldi. çok bak orası gene çok zekice Evet. ama hapishaneye gidip uçması, orada kamera olmaması, işte onun kozmik gücünün Evet, kamerada orayı bozması. biraz hızlıca bağlayalım. Ya hani bir bölüm fazla çekmemişler. Keşke bir bölüm daha fazla çekselermiş. Çok bütçe yiyen bir dizi. Hemen bakayım hatta bütçesine. Bak bakalım. Ya ben böyle bir dizi izleyebildiğimize bile şeyim. Aga, Yani, ben de minnettarım şükrediyorum. yani gerçekten. Ya arkadaşlar şey bulamadık. 30 40 50 falan o civar diyorlar. Ya bak bunu şöyle düşünebilirsin. Hı. Agatha'da çok haber olmuştu. Bu 40 42 gibi bir Hı hı. şey olmuştu. Marvel dizi bütçelerini yemin ederim 5'te 1'ine düşürdü. Kalitede 5 kat farklı olabilir mi ya? Bak Abi bütün para şey Ben Kings diye falan gitmiştir gittiyse zaten. o da bölüm muhtemelen. başına 60 bin almış. 60 bin dolar. Tamam. Yahya'ya gitmiş Hı daha hı. fazla. O 70 almış galiba. Tamam işte yani. Ya hani düşündüğünde abi iyi bir şey izledik yani. Dediğim gibi tek Marvel noktası o sonunun her zamanki o lame yazılmaya devam Evet. edilmesiydi. Ha bir şey daha değineceğim. Bu damage control konusunu aynı şeyi Task Force diye Hı hı. Aynen, Marvel Born Again'de de Daredevil'da. izledik. İkisi aynı şey değil. Biri Kingpin'in altından çıkan New York özelinde Hı hı. bir grup. Damage Control ise hükümet bazlı bir grup. Bunu da söyleyelim. Hı hı. İkisi farklı. Ama Damage Control'ü biz birkaç şeyde daha duymuştuk daha önce. Hı hı. Bence bunu da iyi işleyebilirler abi. Sonuç olarak Secret Invasion gibi bir sikkoluk yaşandı ve Secret Ben Invasion... unutmuştum bile biliyor musun Bak, bu diziyi? Secret Invasion'da olan olay bu tip süper güçleri toplayacağız gibi bir şeye Hı hı. bağlanmıştı en sonunda. Şimdi onu düşündüğün zaman bence orayı da bir şekilde kurtarabilirler buradan. Ama kurtarmaya gerek var mı? Çok da yok yani. Valla ben tavsiye ediyorum diziyi. Arkadaşlar müzikleri için izleyin, oyunculukları için izleyin. Keyifli bir dizi her şeyiyle, genel olarak abartı bir dizi değil. Kafa yormuyor kesinlikle. Son sözlerini sen de alayım abi. En başta dediğimiz gibi çok güzel bir sürpriz oldu. Yani uzun değil, dozunda gayet bizi mutlu etti. Hatta bence yani beni şahsen yani Daredevil'dan daha çok mutlu etti. Beni de daha çok mutlu oldu bu Gerçekten arada. yani şu tarz özgün, basit derken şey değil. Özensiz bir iş değil bence kesinlikle. Altyapısı basit değil. Aynen. Aktarımı basit diyeyim. Evet. Gidin izleyin abi zaten. Benim de Marvel'da 3. sıramda dediğim Vallahi gibi. benim de öyle. Loki 1, WandaVision, Wonder Man, 4. de Born Again. Kalanım zaten. Animasyon işlerinde şey var, X-Men 97 var. Onun belki Onları altına ayrı yazarım. canım. Onlar- Animasyonlar ayrı Animasyonlar sıralıyoruz. ayrı canım. Bunlar live Bir action. videoda animasyonları da çok konuşmak istiyorum Alp'le. Evet, ben de Gerçekten hepsi istiyorum. üstüne konuşmak istiyorum. Çünkü Marvel animasyonları tuhaf bir noktada şu anda. İyi olan çok iyi. Evet. Bazıları da dandik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kısa tutmaya çalıştık. Her şeyle bahsetmeye çalıştık. Biz tavsiye ediyoruz. Özellikle Doorman bölümünü acayip beğendim. Oradaki empati seviyesi çok yüksekti diye düşünüyorum. Alp'cim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Antibiyotikte kalın. Videomuzu izlemeyi unutmayın. Bay bay.